Merhaba, ben şimdi lokum yapacağım. Eminim birçok lokum tarifi vardır. Ben lokumu bu kitaptan yapacağım. Bu Türklerin ilk basılı yemek kitabı. 1844 tarihli, orijinal bir tarihten yapacağım. Bu lokum güllü. Ben aslında güllü lokum çok yemem. Yani denk gelince yerim ama çok da bayılmam. Başka aroma koyabilirdim. Ama ben buradaki tarife sadık kalıp yapmak istiyorum. Hatta gül suyu bile alıp hiçbir tatlıya katmadığım için piyasada satılan her gül suyu tatlıya konur mu yoksa bazısı sadece kozmetik amaçlı mı bilmiyorum. O yüzden gül suyunu da kendim yaptım. Daha önce onun videosunu yayınladım. Şimdi bu tarifi okuyacağım ve ardından da uygulamaya başlayacağım. Ben tarifi bir yandan okurken bir yandan da malzeme listesi ekranlara gelsin. 1,3 kilogram yiyeceğiz şeker, 4 litre su ile şerbet edilip kalaylı bir tencereye alındıktan sonra orta ateşe konur. 240 gram iyi cins ezilmiş mermer nişastası yavaş yavaş karıştırılarak hemen ilave edilir ki top top olmasın. Mermer nişastası dediği zamanda incecik olsun diye mermerde öğütülmüş nişastaya deniyormuş. Biz bildiğimiz nişastayı koyacağız. Dibini tutma ihtimali olduğundan devamlı karıştırılır. İyice pişince 1-2 damlası toz şeker üzerine konur. Eğer şekeri ıslatıp kendine çekerse kıvama gelmemiştir. Öylece toplanıp durursa kıvamıdır. O zaman 80 gram gül suyu ile bir çekirdek miske edilip ilave edilir ve birkaç kere daha karıştırılıp ateşten indirilir. Buradaki bir çekirdek miske edilmeyi anlamadım. Onu yapmayacağım sanırım. Bir tepsi badem yağı ile yağlanıp bu pişmiş malzeme içine dökülür. Soğuyunca arzu edildiği kadar kesilip yarım ölçü elenmiş nişasta ve yarım ölçüde şeker içine bırakılıp birbirine yapışmayana kadar karıştırılır. Nefis olur. Hemen yapmaya başlayalım. Bu arada malzemelerde 1,3 kilo şeker, 4 litre su diyor. Biz tabii ki o kadar büyük miktarda bir lokum yapmayacağız. O yüzden ben bunun yarı ölçüsünü uygulayacağım. 650 gram şeker ve 2 litre suyla şerbetini hazırlayacağım. Ve 120 gram nişasta kullanacağım. Bilginiz olsun. 650 gram şekeri tencereye koyuyorum. Üzerine 2 litre su döküyorum. Şimdi bu iyice kaynayacak. Şeker ve su şerbet olacak şekilde kaynadı. Şimdi fokurduyor. Bunu artık orta ateşe alacağız. Ve ardından nişasta ekleme süreci başlayacak. Orta ateşe düşürdüm sıcaklığı. Şimdi artık 240 gram nişastayı yavaş yavaş karıştırıp eklemeye geldi sıra. Şimdi nişastayı yavaş yavaş ilave ediyorum ve sürekli karıştırıyorum dibini tutturmamak için. Belki nişasta ayrı bir yerde sulandırılıp içine ardından eklenebilirdi. Ama ben birebir buradaki tarifi uygulamak istiyorum. Hani eski kaynaklarda nasıl geçiyorsa o şekilde. Bu şekilde bütün nişastayı yavaş yavaş ekleyeceğim. Şimdi nişastanın tamamını kattım ve sürekli karıştırmam gerekiyor. Pişmediğini test etmek için bunu toz şekerin üzerine dökeceğiz. Eğer toz şekeri emip kendine çekerse henüz olmamış demek. Ama öylece durup kalırsa kıvama gelmiş demek. Bakalım. Azıcık daha pişmesi gerekiyor gibi geldi bana. Biraz daha karıştıracağım.
Aslında bir damlası konur diyor. Ben çok koydum. Heh. Tek damlayla test edelim. Evet. Tek damla da hala şekeri eritiyor, içine çekiyor. O zaman birazcık daha devam edeceğiz. Şu anda bayağı yoğunlaştı, bayağı ağırlaştı. Hemen bir damla damlatalım bakalım. Evet, üzerine damlattığım tanecikler bu sefer şekerle birlikte karışmadı, erimedi. Artık ocağın altını kapatıyoruz. Tabii benimki elektrikli ocak olduğu için ısısıyla biraz devam ediyor. O yüzden çok az daha karıştıracağım. 80 gram gül suyu, biz yarım tertip yaptığımız için 40 gram koyacağız. Evet. Kitaptaki tarifte tepsiyi badem yağı ile yağlayın diyor. Ben şimdi tepsimi herhangi bir sıvı yağ ile yağlayacağım. Şimdi bu tepsinin içerisine hazırladığım karışımı döküyorum. Artık bunu soğumaya bırakıyorum. Lokum iyice soğudu. Şöyle kontrol edince de bakın görüyorsunuz. Bütünlüğünü koruyor. Şimdi bunları kare kare keseceğim ve pudra şekeri nişasta karışımının içerisinde iyice karıştıracağım. Şimdi bir kaba biraz nişasta koydum. Koyduğum nişasta kadar da pudra şekeri ekliyorum. Yaklaşık eşit miktarda olacaklar. Bunları karıştırıyorum. Tamam. Şimdi lokumları keseceğim. Kesilmiş kare şeklindeki lokumları bunun içerisinde iyice karıştıracağım. Birbirlerine yapışması hale gelene kadar. Sonra da servis tabağına alacağım. Bunlar birbirine yapışması hale gelene kadar karıştırıyoruz. 5'te 1'indeyken bir tabak doldu bile. Kanalımızın ana sayfasında yer alan katıl butonuna tıklayarak ya da videoların altında yer alan katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olabilirsiniz. İki değişik destek olma modeli var. Biri arkadaş, biri de en iyi arkadaş. Arkadaş modelinde ne kadardır kanalımıza destek verdiğinizi gösteren özel yıldızlar isminizin yanında gözükecek ve özel emojilerle yorum yapabileceksiniz. En iyi arkadaş modelinde ise arkadaş modelindeki ayrıcalıklara ek olarak Instagram'dan karşılıklı birbirimizi takip edeceğiz. Eğer ücretli olarak destek olmak istemiyorsanız bile kanalımıza abone olarak kanalımızın gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Her şey için teşekkürler.